Evet, süveterimin bu kısmını da tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde başlangıçta yaptığımız gibi lastik detayını da örüp bitirdim. Ön yüzdeyim. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. Ve bütün parçayı bitirmiş olacağız. Sadece yaka detayımız ve kenar detaylarımız kalacak. İlk iki ilmeği şöyle birlikte alarak çıkardım. Tek ilmeğe düşürdüm. Sonra sağdaki ilmeğimi sol tarafa geçiriyorum. Hemen yandaki ilmekten de sağdaki şişimi geçirdim. İkisini bir ördüm ve bu şekilde çıkardım. Soldaki şişimi sağdakine taktım. Sağdakini soldaki tek ilmekten geçirdim. Çıkardım. Tek ilmeğe düşürdüm. Soldakini sağa takıyorum. Sağdakini sola takıyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatacağız. Şuradaki kısmı da şöyle ne denir, daraltıyorum arkadaşlar. Çok sıkı da yapmayın, yine kasacak şekilde olmasın ama çok da görüntüyü bozacak şekilde gevşek olmasın. Şöyle eşit boyutlarda ayarlayarak ilmeklerimizi kapatalım. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri kapatıp geliyorum hemen. Evet, şöyle en son iki ilmeği de çıkardıktan sonra buraya şöyle zincir çeker gibi ilmeğimi alıyorum. İpimi buradan kestim. Şuradan çıkardığım ilmeği çekip burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, şimdi şu haldeyiz. Ön kısmımız, arka kısmımız tamamlandı. Biz yaka detayını yapacağız. Elime bir tığ, bir tane şöyle 40 santimlik bere için olan misinalı şişler var ya, bunlardan alacağım. Ha, bu yoksa iki parçada örüp kenarlardan dikebilirsiniz arkadaşlar. Yani şuradan şuraya kadar ilmek çıkarırsınız. Yarısını şöyle göstereceğim. Ön kısmı bir örersiniz, arka kısmı bir örersiniz, kenarlarından dikiş atarsınız. Bu sadece dikişsiz olmasına yarayacak, illaki şart değil. Olmayanlar düz şişle de yapabilirler. İpime uygun olarak kalınla mı yapsam, şununla mı? Şu sanırım 4,5 numara, bununla başlayalım. Ama önce tığ ile ilmek çıkaracağız. İpimi alıyorum. Şöyle herhangi bir noktadan, hatta şöyle arka kısmın şöyle kenarından, gerçi öne arkası ayrı, bir farkı yok ama ilmek geçirerek başlayacağım. Tığımla ilmeğimi çıkarıp şişime geçireceğim. Bunu eğer dikişli yaparsanız da bu şekilde yapabilirsiniz, kolay olması açısından, ya da ilk sırayı bir tunus şişiyle alabilirsiniz. Bakın şöyle her ilmekten bir tane, her ilmekten bir tane, kenar kısmından bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Bütün yakanın etrafını başladığım noktaya geri geleceğim arkadaşlar. Bütün ilmekleri bu şekilde taka taka başladığım noktaya geri geleceğim. Buradan sırasıyla dediğim gibi bakın şöyle görünen ilmeklerimi
Şu kısma indiğimde de yine aynı şekilde her sıranın üstünde oluşan ilmeğimden geçireceğim tığımı ve buralardan çıkaracağım. Bütün ilmeklerimi toplayıp geleyim. Evet, şöyle şişle denedim kapatınca, bu da çok zor olmuyor arkadaşlar. Şu şekilde de direkt şişinizin ucuyla ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Alt kısımdaki ilmekler geniş olduğu için bu şekilde de gayet kolay oldu. İster tığ yardımıyla ister direkt şişinizle bütün ilmeklerimizi toplayıp yaka kısmını çevreleyip gelelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Bütün ilmeklerimi şöyle göstereceğim. Şişime topladım. Ve yaka kısmına başlamış oldum. Şimdi eğer ki düz lastik yapacak olsaydım direkt devam edecektim arkadaşlar. Bu şekilde dolanarak tek taraftan örerek, fakat düz lastik yapmayacağım için şuradaki, şöyle göstereceğim hemen, pirinçli lastik modelimizi uygulayacağım yine. Bunu uygulayacağım için iki yönden örmem gerekiyor. Onun için son kısımda geriye döneceğim. Bir tersten bir düzden, bir tersten bir düzden örerek ilerleyeceğim. Şöyle geri çeviriyorum. Bu kısımdan örerken bütün ilmeklerimi düz alacağım. Şu kenar kısmını da örmek istiyorum. Çünkü buradan dikilecek. Bu kenarları bırakmayacağız burada. Burası iç kısım aslında ters diye düşünüyor olabilirsiniz. Tersten düz örmüyorduk. Ön yüzden düz örüyorduk. Ama yaka kısmımız ilerleyip kıvrılacağı için burası düz kısmı olacak. Yani dışa gelecek kısmı burası olacak. Onun için ilk sırayı düz örerek başlayalım. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz alarak öreceğim. Sıra sonunda tekrar model uygulamamızı bir gösterelim, hatırlatalım. Sonrasında kapatıp yakayı tamamlayıp geleceğim ben. Evet, ikinci sırayı da düz olarak ördüm ve örgümü çevirdim arkadaşlar. Şimdi burada tekrar hemen en sondaki ilmekten örmeye başlayarak bir düz, bir ters, bir düz, bir ters uygulamamızı yapacağız. Bu şekilde örgünün bu yüzünde düz tarafı bize bakarken bir düz bir ters öreceğiz. Arka yüzünden de ters öreceğiz. Tersi tamamladıktan sonra bir sonraki tersi yine burada terslerin üzerine düz öreceğiz. Yani şuradaki modelimizi burada da uygulayacağız aynı şekilde ve yaka kısmını da uzunluğunu tamamladıktan sonra bitirmiş olacağız. Yaka kısmının sırasını santimini tamamladıktan sonra yine vereceğim. Ben şimdi buraya pirinçli lastik modelini uygulayarak yaka kısmının uzunluğunu tamamlayıp örüp bitirip geleceğim. Evet, yaka kısmını şöyle yeterli uzunlukta ördüm. İkiye katladığımda şu şekilde olacak. Benim süveterimin boyutuna göre de yeterli burası. Şimdi burada ilmek kapatma yapacağız. Daha önce de yaptığımız gibi şu son ilmeğimi öreyim öncelikle. İkişer ikişer ilmeklerimizi örerek birer birer kesmiş olacağız. Şöyle bir taneye düşürdüm. Sonra sağdaki ilmeğimi sol şişime taktım. Sağdaki şişimi de soldan bir ilmeğin içinden geçiriyorum. İkisini bir çıkardım. Şu şekilde iki ilmeği bir ördüm. Teke düşürdüm. Yine buradaki ilmeklerimizi çok sıkmayalım. Hatta şöyle yapabiliriz. Benim için daha kolay olacak sanırım. Misin alışışı olduğu için biraz zor oldu. Şöyle kalın bir tığ aldım. Tığımla daha kolay kapatacağım bu şekilde. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım.
Evet, şöyle sonuna kadar geldim. Bakın en son bu noktada şöyle tekrar bir zincir çeker gibi buraya bir ya da iki tane fark etmez yapalım. Hemen şuradan makasımı alayım. İpimizi keseceğiz. Kenar kısmını dikebilecek kadar ip bırakalım burada ve ipimizi keselim. Kestiğimiz ipi de şöyle ilmeği çekiyorum. Burayı bu şekilde kapatmış, düğümlemiş oluyorum. Yaka kısmını da tamamladık. Böylelikle hemen şunu da kenara alacağım. Bir bakalım. Dediğim gibi boyun kısmını kenarından dikeceğiz bıraktığımız iple. Şöyle de bir düzelteceğiz. Sonrasında küçük detayları kalıyor sadece. Şimdi burayı şöyle bir araya getirelim. Tersinden isterseniz iğne iplik yardımıyla, yani şurada bıraktığımız ipliği kullanacağız her halükarda. İsterseniz iğne yardımıyla, isterseniz tığ yardımıyla dikişini yapabilirsiniz. Karşılıklı denk gelecek şekilde ilmekleri alarak şöyle bir bu taraftan bir bu taraftan alayım ben. İkinci ilmeklerden geçirdim. Sonra buranın üçüncü ilmeği, karşı tarafın üçüncü ilmeği aynı şekilde. Dördüncü ilmeği bu taraftan geçtim. Aynı zamanda karşı taraftan. Bir oradan bir oradan alarak, yani dediğim gibi istediğiniz teknikle dikebilirsiniz burada. İsterseniz iğne yardımıyla, isterseniz tığ yardımıyla buradaki dikişi gerçekleştirebilirsiniz. Yaka kısmını bu şekilde birleştirelim. Önemli olan ilmeklerin karşılıklı denk gelmesi bu şekilde. Sonuna kadar geldik. Orada da ipimizi sabitleyelim. Düğümleyelim ve koparalım. En son şöyle tekrar karşılıklı son ilmekten geçirip, bakın şurayı çekmeyeceğim. Şuradaki boyutu da ayarlayalım. Arasından geçirdim ve düğümümü attım. Bu şekilde yaka kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bir düzenleyelim. En son kenar detaylarını birlikte yapacağız. Evet, şöyle açım çok geniş olduğu için bütün alamıyorum ama şöyle bir ucundan başlayacağım. İki şişle örerken biliyorsunuz ilik koymadık kenarına, düğme iliği. Şimdi bunu tığ işiyle kenar kısmını sık iğne geçerek yapacağız iliklerimizi. Şöyle örgümün düz yüzünden tutarak başlayacağım. Düz kısmı bana gelecek şekilde, bakın buradan ve diğer ucundan da aynı şekilde ön yüz bana doğru bakarken şöyle hemen ilk sıranın ilmeğini bulmaya çalışıyorum. Şuradan, şurası sonuncu sanırım. Tığımı geçirdim. Bir ilmek atıp şöyle sıradaki ilmekten, her ilmeğin içinden, bu kenar birazcık sıkıntılı olabilir. Dikkatli alalım. Bakın şöyle en dışta kalan iki çizgiyi birlikte alıyorum. Bir sık iğne. Son ilmeğin iki telini birden geçiriyorum tığımdan. Sırasıyla atlamadan hep ikişer tel şeklinde diğer uç kısmına kadar gidelim. Kasmayacak şekilde, çok da böyle marullatmayacak şekilde örgümüze uyumlu olarak ilerleyelim. Benim tığım 3,5 numara, daha kalın olabilirmiş. 4 olsa daha iyiymiş ama
Biraz gevşek örüyorum ben. Problem olmuyor. Siz ipinize göre, elinize göre tığ tercih edebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi diğer uca kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, şöyle boylu boyunca sıranın sonuna kadar ördüm. En son şuradaki son ikili ilmeğe battıktan sonra alt sıranın sonundaki ilmeğine başlangıçta yaptığım gibi aynen şu şekilde geçiriyorum. İkinci teli çıkaramadım oradan, şöyle. Son sık iğnemi bu şekilde yaptım. Köşeyi tam düzleyecek şekilde bir tane zincir çekip geriye çeviriyorum örgümü. Hemen dibine, bir sonrakine bu şekilde sıranın sonuna kadar yine gidelim. Her bir sık iğnenin üzerine bir tane. Ekstra bir detay yok. Bu şekilde yine diğer uca kadar gidelim. Evet, yine uç kısma kadar geldim. Burada tekrar çevireceğim. Şurada bir zincir çekip hemen dibinden batarak başlıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Şimdi ben şöyle hemen tarif etmek istiyorum. Bu tarafı bakın 3. sırayı geçiyorum şu anda. 3. sırada iliklerimizi koyacağız. Düğme iliklerimizi. Şuradaki dikiş noktasına göre ben bu, yani dikişin denk geldiği tarafı arka kısma gelecek şekilde düşündüm. Onun için şöyle yapalım. Ön tarafta olacak bizim düğme iliklerimiz. Şu kenar kısmını ben 4 sıra şeklinde geçip tamamladım. Şöyle göstereceğim, bakın. Burada da kenar kısımlarına koydum ilikleri. 10 sırada bir tane, 10 sırada bir tane, yani 10 sık iğne arayla koydum bunları. Burada koyarken şimdi örgünün düz yüzünden başladım. 1, 2, 3 bu taraftan koyarken denk geldiği için kolay oldu. Fakat şurada tersten koyacağız. Çünkü yine burada düzden başladığım için şu taraftan başladım. 1, 2, üçüncüyü buradan geçiyorum. 3. sırada burada. Şuranın sonunda koyacağız birlikte. Dediğim gibi bakın, bu tarafı düz başladığım yerde 1, 2, 3. sıra alttan, şu uçtan, ön taraftan denk geldiği için 10 tane sık iğne yaptım. Bir ilik koydum. 10 tane sık iğne yaptım. Bir ilik koydum. 10 sık iğne yaptım. Bir ilik koydum. Burası kolay tarafı. Şurayı birlikte sayarak yapacağız. Ben şimdi şu noktaya kadar geleyim. İliği koyacağımız yere kadar. Sonrasında birlikte iliklerimizi koyalım. Dediğim gibi karşı taraf kolay olanı. Onun için orayı yapabiliriz kolayca. Şimdi burayı tamamlayayım diğer uca kadar. Evet, uç kısma kadar geldim. Şimdi şöyle hemen bir bakalım. Söylediğim gibi alt kısımdan gelirken 10 tane sık iğne, 2 tane boşluk. 10 tane sık iğne, 2 tane boşluk şeklinde yaptım. 12, 24, 36 tane. 37.'yi sık iğne olarak yaptım. Burada da şuradan sonrası 36 tane sık iğne var. Dediğim gibi önce şurayı yaptığım için, burayı da uç taraftan koyduğum için çok kolay oldu. 10 tane sık iğne, 2 tane boşluk şeklinde hazırladım. Buradaki sayıya, ölçüyle de şimdi burayı uygulayacağız birlikte. 36 tane sık iğne var burada. Şu anda 37.'deyim. 1, 2 tane zincirimi çektim. 1, 2 tane boşluk bırakıyorum. Zincirimi azıcık şöyle gevşek çekeceğim. 1, 2 tane boşluğu bıraktım. Üçüncüye battım. 1, 2, şöyle yapacağım. 2 değil 3 çekmiştim diye. 1, 2, 3 aynen. 1, 2, üçüncüye de batıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. İpimi de hafif esneteyim şöyle. 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 1, 2 boşluk 3. sık iğneye battım. 1, 2, 3, yine 10 tane sık iğne yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, üçüncüye battım. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın sonuncuya denk geldi. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü geriye çevirdim. Hemen dibine battım. Her sık iğnenin tepesine bir tane. Burası son sıramız. Yine her sık iğnenin tepesine bir tane batarak ilerleyeceğiz. Zincirlerimize geldiğimizde bakın zincire geldim. Zincirin arasından geçirdim. Bir sık iğne, arasından geçirdim tekrar ikinci sık iğne. Sonra kenardaki sık iğnenin üzerinden devam ediyorum. 2 defa batıyoruz buraya da. Sadece 2 defa batarak devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde. Sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle burada bir tane zincir çekelim ve ipimizi keselim. Şöyle birazcık uzunca kestim. Bunu iç tarafa çekeceğiz. Şöyle örgümün arka kısmına ilmeklerin arasından geçirerek uzatacağım birazcık yukarıya doğru. Ve şu şekilde keseceğim. Şurada kalan iplerimi de aynı şekilde temizleyeceğim sonrasında. Şimdi bir bakalım. Evet, ayarlayabildiğim kadar geniş açıda ayarladım kameramı. Büyük parça olduğu için biraz zor olsa da bu şekilde tamamlamış oldum. Yaka kısmını da bakın tam istediğim formda oldu benim. Özellikle büyük şiş, kalın şiş takmıştım ki birazcık böyle salaş dursun istediğim için. Bu şekilde tam istediğim gibi oldu. Arka kısmını da şöyle bakalım. Bakın şurası dikişli kısmımız. Şöyle içinde kalacak ama her halükarda. Düğme iliklerimiz burada. Düğmelerimizi şuralara dikeceğim. Ve bu şekilde ilikleyeceğiz. Bence güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Ben şöyle düğmelerimi de dikip son bir görsel oluşturduktan sonra videomu kapatacağım. Bu arada bildirim seslerini açıp tüm olarak işaretlerseniz de bizden gelecek bütün videoların bildirimlerini alabilir, anında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet, şu şekilde düğmelerimi de dikip geldim. Ahşap düğmelerim vardı elimde. Ben bunları değerlendirdim. Çıkıp alma fırsatım olsaydı rengarenk istiyordum aslında, her biri bir renk olsun diye. Ama bu şekilde oldu. Böyle de fena olmadı bence. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada şuradaki düğmeleri ben 10'ar tane sık iğne yaptım ama benimle aynı sayıda, aynı uzunlukta yaparsanız o şekilde siz de tamamlayın. Yoksa süveterinizin boyuna göre yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kol kısmı daha az kalabilir, denk gelmeyebilir. Ben şöyle biterken hemen bir de ölçü vermiş olayım. Bakın omuzdan etek kısmına kadar 46 santim genişlik olarak
Şu şekilde 35 santim, 35-36 hatta, çünkü esniyor. Bu şekilde. Ölçüyü de vermiş olayım ki dediğim gibi şu ilik düğme iliği aralarını ona göre koyabilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış oldum. Yapacaklara kolay gelsin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.